Herkese yeniden merhabalar. Bugün çok güzel bir tarhana tarifiyle geldim. Tam 15 günde mayalandırdım tarhanamın bütün püf noktalarını, ayrıntılarını gün ve gün anlatacağım. Bu çok eski tarifi sizlerle paylaşacağım. Bu arada siz de bana destek olmak için kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Ve püf noktalarını kaçırmamak için videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Ben tahıllı yapacağım arkadaşlar. Ben bu malzemeleri hepsini malzeme listesine yazacağım. Mutlaka oradan göz atıp bakabilirsiniz. Nane koydum. Dereotu koydum. Kuru soğan koydum. Maydanoz. Bir su bardağı yeşil mercimeği ıslattım koydum. Ve bir su bardağı sarı mercimeği ıslatıp koydum. 1,5 kilo domates. 1,5 kilo kapya biber. 4 adet yeşil biber. Köy biber olarak kullandım. Ve yarım kilo haşlanmış nohutumu ekliyorum. Nohut ve mercimek mayalanması için çok önemli. Ben maya kullanmıyorum. Ben nohut ve mercimekle mayalandırıyorum. 15 gün süreceği için çok güzel mayalanacak ve ekstradan maya kullanmamıza hiç gerek yok. Ve karıştırdım malzemelerimi alıyorum. Ocağa koyuyorum. Altını kısıyorum. Hiç su koymuyorum. Kesinlikle sıfır su. Kısık ateşte 1 saat boyunca kaynattım. İyice soğanlar, biberler, domatesler iyice yumuşaması gerekiyor. Ezilmesi gerekiyor. Benim tarhanam az unlu olacak ve çok güzel olacak arkadaşlar. Ekstradan göreceksiniz. Un fazla koymayacağım. İlk başta koydum un neyse o olacak arkadaşlar. Onun için mutlaka püf noktalarına dikkat edin. Ve bütün sebzelerin yumuşayana kadar kısık ateşte pişirdim. Pişirdikten sonra soğumaya bıraktım. Soğuyan sebze ve bakliyatlarımı iyice blenderda geçiriyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz onu ellerinizle de yumuşatabilirsiniz. Eskiden büyüklerimiz küçük küçük doğrayıp içine koyup elleriyle yoğururdular. Şimdi blender işimizi kolaylaştırdı. Ve şimdi üzerine 1 kilo süzme yoğurt ekledim. Normal yoğurt koyabilirsiniz ama normal yoğurt fazla sulanıyor. 1 kilo süzme yoğurt koydum. Yarım kilo süt kaymağı, kendim biriktirdiğim süt kaymağından ekliyorum. Yoğurt ve süt kaymağı da bu mayalama aşamasına çok yardımcı oluyor. O da çok güzel mayalandırıyor. Süt kaymağı da böyle bir yumuşak bir içim sağlıyor arkadaşlar. Güzel bir tat veriyor. Yoğurdu ve kaymağı da iyice karıştırdıktan sonra ben biraz sarımsak içine eklemek istiyorum. Siz bir baş sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben böyle konserve sarımsaklarım var. Linkini buraya bırakacağım. İsterseniz bakabilirsiniz sarımsak konservesi nasıl yapılır diye. Sarımsak sevmiyorsanız da hiç eklemeyin arkadaşlar. Ama güzel bir aroma veriyor. Ve kışın soğuk algınlığına karşı da çok iyidir. Kesinlikle içinde koku falan oluşturmuyor. Sarımsak gibi kokmuyor. Ve bir avuç dolusu kadar kaya tuzu ekledim. Yani bir yarım su bardağı kadar kaya tuzunu ekledim. Daha sonra tekrar unu ekleyeceğim. O aşamayı da göstereceğim arkadaşlar. 14. günde tekrar tuz ekleyeceğim. Oraya da bakabilirsiniz. Sonuna kadar mutlaka izleyin arkadaşlar. Ve unumu ekliyorum. Organik un kullandım. 2 kilo unumu yavaş yavaş ekliyorum. Bakın bu sarı paketi kullandım. Organik un kullandım. Dilediğiniz unu kullanabilirsiniz. Tam buğday unu kullanabilirsiniz. Esmer unu kullanabilirsiniz. Hangisi alabiliyorsanız onu kullanın arkadaşlar. 2 kilo unumu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Böyle yumuşak bir hamur olacak. Unumu hepsini iyice yediriyorum. 2 elle yoğurursanız çok daha kolay olacaktır. İyice yoğurduktan sonra kalan unumu da üzerine serpiyorum. Biraz daha un üzerine serpip üzerini kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Kesinlikle kapak kapatmıyoruz. Tenceremin kenarını da iyice temizledikten sonra bir sofra beziyle üzerini örtüyorum. Bunu akşam hazırladım ve bir gün sonrasına bakıyoruz. Yani bir gece sonrasına bakıyoruz. Birinci günü bu şekilde oluyor. Çok fazla kabarmıyor. Çünkü zaten akşamdan yaptığım için çok fazla zaman aradan geçmediği için çok fazla kabarma olmadı. Bu birinci günümüz. Ve 1 dakika boyunca yoğuruyorum. Kaşık yardımıyla iyice yoğuruyorum. Hiç elimi koymuyorum. Son güne kadar elimi koymuyorum. Sadece son güne biraz yoğurup seriyorum arkadaşlar ellerimle.
Ve tekrar 1 dakika boyunca yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Gün bir gün göstereceğim arkadaşlar. Biraz hızlandırarak göstereceğim. Ve hangi aşamadan sonra kabarmadığını da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu ikinci günü. Bakın tencerem dolmak üzere. Çok güzel kabardı. Çok güzel mayalandı ve üzeri böyle biraz hafif kurumuş gibi oldu. Ama kesinlikle koku yok. Böceklenme yok. Sineklenme yok. Hiçbir yani hani derler kötü bir koku oluştu. Hiçbir koku oluşmadı. Zaten hamurumuz hava aldığı için koku oluşmuyor. Eğer üzerini kapakla kapatırsak o hafif bir koku oluşuyor. Bu mayalandırma çok önemlidir. Kapağını kapatmadan üzerine sofra bezimizi veya temiz bir bezle hava aldırarak mutlaka mayalandırın ki tarhananız tarhana olsun. Yani gerçek bir probiyotik olsun, gerçek bir mayalanmış hamur olsun, güzel bir çorba olsun, şifalı bir çorba olsun. Büyüklerimiz boşuna bekletmemişler bu kadar gün. Ve ben her gün böyle açıyorum. 1 dakika boyunca yoğuruyorum. Üzerine un ekleyip üzerini kapatıyorum. Ve ertesi gün tekrar açıyorum. Her gün bu şekilde. Bakın bu da 3. günü. Tekrar güzel kabarmış ve artık yumuşamaya başlamış. Görüyor musunuz? Baya bir yumuşamış. Kesinlikle içine kaşık kaşık un dökmüyorum. Hiç un koymuyorum. Sadece üzerine serptiğim unla beraber toplamda 15 gün boyunca toplamında 2 su bardağı unla üzerini kapatmışım. Yani 2 kilo un, 2 su bardağı un artı 2 su bardağı unla tarhanamı yapmışım. Üzerini kapatıyorum ki sineklenmeler olmasın, kokular oluşmasın. O çok önemli. O yüzden mutlaka her gün bu şekilde üzerine hafif un dökün. Hem bu mayalanmasını da sağlıyor. Un da eklememiz de önemli ama çok fazla değil. Böyle kilolarca un koymanıza hiç gerek yok. Sağlıklı bir şey yiyorsak böyle bu püf noktalarına mutlaka dikkat edelim. Bakın bu da 4. günümüz ve çok güzel kabardı, yumuşamış. 7. günden sonra yumuşaması duruyor ve kabarması duruyor arkadaşlar. Yani azalıyor. Göreceksiniz 7. günden sonra. Yani artık mayalanması da duruyor. Gerçek bir tarhana ortaya çıkmış oluyor. Bu da 5. günün kabuğu incelmiş. Görüyor musunuz? Kabuk tutmuş ama incecik bir kabuk ve şişmiş. İyice incelmiş hamurumuz. Ama un koymuyoruz. Kesinlikle inceldi diye un koymaya kalkışmanıza hiç gerek yok. 1 dakika boyunca yoğurun. Üzerine ununu serpin ve kapatın. Ve 6. günü görüyorsunuz ki yine incecik bir tabakayla kaplanmış. Çatlaklar oluşmuş ve çok güzel kabarmış, ince olmuş. Hamurumuz da ince olmuş. Tekrar 1 dakika boyunca karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum ve bu 7. gün artık bugünden sonra kesinlikle kabarmaları duruyor. Yani yavaşlıyor. Hamurumuz da kendi kendine koyulaşıyor. Göreceksiniz arkadaşlar. Atlamayın lütfen. Püf noktalarına atlamayın. Merak ettiğiniz her şey bu videoda var. Ve videoyu sonuna kadar izleyip destek olursanız sevinirim. Görüyor musunuz? 8. günden sonra tencerenin yarısına kadar düştü. 7. güne kadar bak bir gün bile ne kadar fark etti. 7. güne kadar tencerenin ağzına kadar doluydu. 8. gün yarısına kadar azaldı. Ve 2-3 gün arada göstermedim arkadaşlar. Videoyu çok uzatmamak adına ve 13. gün bu. Kabarması çok azaldı. Artık kabarmamaya başladı ve artık ben oldum diyor. Bizim tarhanamız ben oldum diyor. Artık beni dökebilirsiniz diyor. Ben tekrar onu bir karıştırdım. Bakın hamurumuz koyulaştı. Hamurumuz artık bakın spatula ile düzeltilebiliyor. Koyulaştı. Güzel bir kıvam aldı. Tekrar un serptim ve 14. gün bugün neredeyse hiç kabarmadı. Çok az. Ben bu aşamada 14. günde mutlaka tuz koyuyorum. İlk başta bir avuç kaya tuzu ekledim. Çünkü o kaya tuzu içinde eriyecekti. Ve böceklenmesini, koku oluşmasını engelleyecekti. Onu mutlaka yapın arkadaşlar. Bazı kısımlar ilk başta koymuyor.
siz koyun. Bir avuç mutlaka koydum. Şimdi 14. günde tekrar bir su bardağı bu sefer öğütülmüş kaya tuzu koydum. Çünkü bu aşamadan sonra kaya tuzu içinde erimeyebilirdi. Öğüttükten sonra içine ekledim. Bir su bardağı unu ekledikten sonra iyice karıştırdım ve artık un serpmiyorum. Son gün olduğu için artık un serpmeme gerek yok. Çünkü mayalanması duracak. Mayalanma işlemi durduğu için artık un serpmeme gerek yoktu. Ve 5. güne geldik. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Hamurum iyice kendini toplamış. Artık ellerimle yoğuracağım. Çok fazla değil. 1 dakika boyunca tekrar havasını aldırıyorum. Toparlıyorum ve artık seriyorum. Son bir gün kala da tuz döktüğümüz için hem hamurumuzun güzel toparlanmasını sağladı. Hem serdiğimizde çabuk kurumasını, kolay ufalanmasını, göreceksiniz toz haline gelmesini sağlıyor. O bütün bu püf noktalarına mutlaka dikkat edin. Bunlar çok önemli. Tuzunuzun yarısını ilk başa koyun. Yarısını son güne bırakın mutlaka. Ve 15. günde artık hamurumu döküyorum. Bakın bu şekilde dökün. İster kaşık kaşık dökün. Böyle bir sofra bezi kullanıyorum. Tüylü olmayacak. Serdiğiniz kumaşınız kesinlikle tüylü olmamasına dikkat edin. Çünkü hamurlara yapışır. İçinde kalır. Onları tek tek çıkaramazsınız. Ve bütün hamurumu bu şekilde döküyorum. Hepsini döktüm. Arada 2-3 saat geçtikten sonra böyle havadar bir yere serin. Ben penceremin önüne serdim. 3 pencereyi açtım ve güneş vurmaya başladı. Hemen kurumaya başladı. Bir tarafa kuruyunca diğer tarafına çevirdim. Çünkü alttan hava almıyor. Çevirdikten sonra arada 2 saat falan geçti. Sonra böyle ufalamaya başladım. Şu anda Eylül ayında olduğumuz için biraz geç kuruma yapıyor. Böyle hafif altı üstü kuruyor ve içi nemli kaldığı zaman böyle parçalamaya başlayın artık. Kolay parçalanması için bu çok önemli. Eğer çok sert olursa böyle parçalayamazsınız, küçültemezsiniz. Her 1 saat boyunca, 2 saat boyunca 1 ve 2 saat arayla hep geldim, karıştırdım, ufaladım, gittim. Sabah 7'de serdim. Akşam 9'a kadar bu tarhanayla uğraştım arkadaşlar. 14 gün boyunca hiç yorulmadım. Hamur kendiliğinden mayalandı, karıştırdım. Ama 15. gün baya bir yorucu oluyor, bir zahmetli oluyor ama o zahmete de değiyor arkadaşlar. Gittim geldim ufaladım, gittim geldim uğraştım, sardım, böyle ellerimle ovdum. Bakın ovduğum zaman kendiliğinden un haline geliyor. Şu an nemli, kesinlikle kuru değil. Şu kuru gibi görünüyor ama şu an nemli. Ve akşam oldu, saat 9. Şu an çok böyle çok kuru olursa ufalanması zor olur. Ben robottan geçireceğim bu aşamada. Siz isterseniz elekten de geçirebilirsiniz. Ben hepsini bu şekilde topluyorum. Robottan geçiriyorum ve sabaha tekrar elekten veya küçük bir süzgeçten geçiriyorum, tel süzgeçten. Bütün tarhanamı bakın bu şekilde robotta geçirdim. Çok inceldi, çok güzel oldu. Bütün püf noktalarına dikkat ederek yaparsak güzel ufalanıyor, güzel un haline geliyor arkadaşlar. Çok kurutmadan bu hale getiriyoruz. Ondan sonra kurutuyoruz. Önce robottan geçiriyoruz. Siz isterseniz tabii ellerinizle de yapabilirsiniz. Tel süzgeçten de geçirebilirsiniz ama işimizi kolaylaştırmak varken niye zorlaştıralım? Ve şimdi bunu seriyorum. Sabah tekrar son halini çekip size göstermek istiyorum. Son hali bu arkadaşlar. İyice tel süzgeçten geçirdim. Tel süzgeçim küçüktü. Biraz zahmetli oldu ama güzel oldu. Çift katlı tel süzgecim vardı. Ben oradan geçirdim. Sizde un eleği varsa orada geçirebilirsiniz. Böyle tam un kıvamına geldi. Çok güzel oldu. Bunu da ben geçirdim arkadaşlar. Böyle içine koydum ellerimle. Bastıra bastıra elekten geçirdim. İncecik. Çift katlı olunca biraz çok ince oldu. Çok güzel oldu. En az 3-4 gün bu burada böyle kurumayı bekleyecek. Kuruduktan sonra kaldıracağım. İster bez torbalara koyun, ister cam kavanozlara koyun. Serin ve nemsiz yerde saklayın. Size gerçek orijinal bir tarhana tarifi verdim.
Umarım işinize yaramıştır. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimleri açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim.